Bu videoda en merak ettiğim ülke olan Pakistan'a yolculuğumu ve hazırlık sürecimi, birazcık gerginim galiba, Pakistan kombinimi göstereyim. Pakistan'daki ilk günlerimi ve neler yaşadığımı. Pakistan'daki ilk ziyaret ettiğim dükkan bir silah dükkanı. This is AK-47. Ve İstanbul'dan Pakistan'ın hiç bilmediğim bir köyüne nasıl geldiğimi sizlerle paylaştım. Gelin bakalım bu yolculukta beni ne sürprizler bekliyor. Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Ben çok heyecanlıyım. Aynı zamanda birazcık da gerginim. Yarın yepyeni bir ülkeye, Pakistan'a gidiyorum. Şimdi ne düşündüğünüzü çok iyi biliyorum. Çoğunuz ne işin var orada, gidecek başka ülke mi bulamadın, ne yapacaksın orada diye diyorsunuzdur. Muhtemelen bu videonun altı böyle yorumlarla dolacak. O yüzden videonun başında bir cevap vermek istedim bu yorumlara. Pakistan benim uzun zamandır listemde olan bir ülkeydi. Ama hiçbir fikrim yoktu Pakistan'la ilgili. Geçen yıl İran'a gittiğimde orada birçok Pakistanlı gezginle tanıştım. Oradaki gözlemlerimden sonra Pakistan'a bir adım daha yaklaştım. Ve ardından Pakistan'a giden yabancı kadın gezginlerin videosunu izledim. Ve o videolarda Pakistan doğasına bayıldım, dağlarına bayıldım. Ve beni bir adım daha çekti Pakistan. Bu kadın gezginler de bir aylık falan gitmiş ama çok sevmiş. Kimisi 6 ay kalmış, kimisi 1 yıl kalmış ve kalanların hepsi de şunu söylüyordu. Yani Pakistan medyada gösterildiği kadar tehlikeli değil. Özellikle kuzeyi bambaşka bir yer diyordu. Ben de bu videolardan, Couchsurfing daha çok gezginlerin kullandığı bir uygulama ve 8 yıllık dünya turu tecrübelerimden kafamda bir resim oluştu. Ve dedim ki Pakistan'a gidiyorum. Evet biliyorum Pakistan'ın Türkiye'deki algısı çok iyi değil ama ben bu insanların bütün ülkeyi oluşturduğunu düşünmüyorum. Ya biraz gidip kendi gözlemlerimi de oluşturmak istiyorum açıkçası. Çünkü oraya gidenler sadece Pakistan'ın pisliğine, kötü sokak yemeklerine odaklanıyorlar. Yani ben de sadece o videoları izleseydim Pakistan'ın öyle bir yer olduğunu düşünüyor olabilirdim ama mesela o kadın gezginlerin videosundan bir sürü şey gördüm. Doğasını gördüm, kuzeyini gördüm. Yani Pakistan'ın farklı yerlerini gördüm ve bunlar beni heyecanlandırdı. O yüzden elimden geldiğince Pakistan'ın birçok yerine gideceğim ve iyisiyle kötüsüyle bütün gözlemlerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu parti geçtiysek benim bir an önce hazırlanmam lazım. Çünkü yarın sabah erkenden yola çıkıyorum. Ben şimdi yiyeceklerimin hepsini şu şekilde koydum ve bunları bu çantaya yerleştireceğim. Aslında çanta hazırlamada en zor kısım neleri alacağını belirlemek. Yani hangi kıyafetleri alacaksın, unutmaman gereken şeyleri böyle bir köşeye koymak. İşte ilaçlar, yağmurluk, o bu. Onları hallettim. O yüzden şimdi hızlıca yerleştiriyorum. Çantamı hızlıca toparladım. O kadar çok çanta topluyorum ki artık çanta toparlama sürem 5 dakikaya falan indi galiba. Neyse bir de şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Pakistan'da nasıl giyinilir? Yani turistler nasıl giyiniyor? Uzun gömlekler ve uzun pantolonlar giyiyorsunuz. İran'daki gibi başınızı kapatmanıza gerek yok. Ama ben şöyle bir şal aldım. Belki ihtiyacım olur diye. Size Pakistan kombinimi göstereyim. Şuraya çıkayım da. Şöyle 2 tane çok rahat salaş pantolonlar aldım. Terletmiyor. Çünkü büyük ihtimalle hani dağlar soğuk olur ama aşağılar güney falan çok sıcak olacak. Şöyle 2 tane de pamuk gömlek aldım. Eğer şey olmam gerekirse de şu şekilde. Şöyle İran'da da hep böyle gezmiştim. Nasıl, beğendiniz mi kombinimi? Outfit check. Evet, güzelce bir duş aldım. Nihayet hazırım. Çok yoruldum. Ama neyse, maceraya hazırım. Bu arada bir önceki videoda söylemiştim. Kardeşim Cihangir'e taşındı. Benim için ilginç bir yolculuk olacak. Cihangir'den Pakistan'a uzanan uzun bir yol olacak. Neyse o zaman ben yatayım. Güzelce bir uykumu alayım ve yarına enerji dolu başlayayım. İyi geceler.
Evet, şimdi havaalanına geldim. Check-in'imi yaptım. Her şeyi hallettim. Şöyle bir nokta buldum. Şarj ediyordum. Böyle telefonumu. Bu arada ben Flynas şirketiyle uçuyorum. Gerçekten kullanmadığım havayolu şirketi kalmadı sanırım. İlk başta Suudi Arabistan'a gideceğim ve oradan aktarma yapacağım. Türk vatandaşları 12 saate kadar vizesiz aktarma yapabiliyor. Aklınızda olsun çünkü bulduğum en ucuz bilet buydu. Pakistan'a ucuz uçak bileti bulsam bile gitmem diye olabilirsiniz ama aktarmalı olarak Nepal'e, Hindistan'a birçok yere gidebilirsin. Neyse şimdi ben boarding'e geçeceğim. Bu arada check-in yaparken oradaki görevli diyor ki Pakistan'ı gezmeye mi gidiyorsun diyor. Evet dedim. İlginç bir rota değil mi dedim. Evet diyor, çok ilginç. Cesaretine hayran kaldım diyor. Gerçekten bazen ben de kendi cesaretime hayran kalıyorum. Birazcık gerginim galiba. Böyle hafif gerginim. Çünkü insanlar böyle sürekli bir şeyler dedikçe diyorum ki ben ne yapıyorum acaba? Neyse ben yavaştan boarding'e geçiyorum. Evet, gerçekten korkuyordum. Özellikle uçağa giderken adımlarımla duygularım birbirine karıştı. Bana ne kadar cesursun diyorsunuz ama korkusuz değilim. 8 yıldır dünyayı gezsem de her yeni ülke öncesi korkularım oluyor. Ama biliyor musunuz, o korkuyu en çok ne zaman hissediyorum? Türkiye'den ayrılmadan önce. Belki hazırlık sürecinden, belki insanların verdiği tepkilerden, bilemiyorum. Ama uçağa bindiğim an o korkular sanki uçağın havalanmasıyla yerde kalıyor. Uçak havalandıktan sonra o korkuların yerine heyecan duygusu alıyor. Yeni bir kültür, yeni tatlar, yepyeni manzaralar ve yeni bir ülke keşfetmenin heyecanı. Ve iyi ki de korkularımın üstüne gitmişim diyorum. Çünkü o korkuların geçici olduğunu hatırlıyorum. Eğer korkuların üstüne gitmeseydim ne dünya turu yapabilirdim, ne onca insanla tanışabilirdim, ne de onca anı biriktirebilirdim. İşte Pakistan'a varmadan önce tüm aklımdan geçenler bunlardı. Hello. You're welcome. Günaydın. Dün o kadar güzel uyudum ki tüm o uçuş yorgunluğunu attım. Dün Pakistan'a indiğimde Couchsurfing'den tanıştım. Ahmet beni karşıladı. Aslında Pakistan'da Ahmet diye okunuyor. Ama ben henüz alışamadım. O yüzden Ahmet diyorum. O beni buraya bıraktı. Kendi de ailesinin evine gitti. Hem burada hem orada kalıyormuş ve ben rahat edeyim diye bu kocaman evi bana bıraktı. Aslında beni ailesinin evinde ağırlamak istiyormuş. Ama ailesinin yaşadığı yer askeri sınırlara giriyormuş ve artık güvenlik sebepleriyle yabancılar oraya giremiyormuş. Şimdi birazdan gelecek, kahvaltı getirecek. Birlikte kahvaltı yapacağız ve sonrasında Pakistan'ı keşfetmeye başlayacağız. Pakistan'daki ilk günüme güzel bir kahvaltıyla başladım. İlk defa Pakistan ekmeği olan prata denedim. Yanında da güzel bir omlet yedim. Bol acılı ve baharatlı yemekleri özlemişim. Ben kahvaltı yaparken Ahmet'le Pakistan hakkında konuştuk. Heyecanla Pakistan'la ilgili tüm merak ettiklerimi sordum. Çünkü Pakistan'a dair bilgilerim genelde medyadan duyduklarımdı. Orada yaşayan birinden Pakistan'a dair bir şeyler dinlemek gerçekten çok farklıydı. Kahvaltıdan sonra Ahmet'le dışarı çıktık. First time in Pakistan. First time in Pakistan. Öncelikli işimiz SIM kart almak ve para bozdurmaktı. Ben de yolda giderken meraklı gözlerle Pakistan sokaklarını izledim. İlk dikkatimi çeken şey çoğu erkeğin giydiği kıyafetti. İsmi şalvar kamis olan bu kıyafet Pakistan'ın geleneksel giysisiymiş. Herkes böyle giyinmese de çoğunluğun böyle giyindiğini söyleyebilirim. Kadınlar da benzer giyiniyor. This is our national dress. We call it a shalwar kameez. Let me show you once. Give me a second. Sometimes foreigners they take it some funny. It's like this much of size. You use this azar band. You can say it a belt as well. Tie it with the waist
and then it's like this, right? Normally we don't wear shalwar kameez. Mostly we are in the jeans. You will find many people wearing shalwar kameez. These are the traditional shoes of Pakistan. We call it a khedi. Sim kart ve para bozdurma işlerini hallettikten sonra İslamabad'ın en eski yerleşim merkezine gittik. Daha önce Hindistan'a gitmiştim. Yani aklımda bir resim vardı. Ama bu ülke gittiğim hiçbir ülkeye benzemiyordu. Hindu tiles. It's at least more than 120 years old, maybe 150 years old. Sonra bu eski şehri gezerken Ahmet bir arkadaşına uğrayıp selam vermek istedi ve Pakistan'da ilk ziyaret ettiğim dükkan bir silah dükkanı oldu. Evet, bunları yaşarken biraz kendime şaşırmadım değil. Şimdi Ahmet'in bir arkadaşının yanına geldik ziyaret etmeye ve Pakistan'daki ilk ziyaret ettiğim dükkan bir silah dükkanı. Biraz garip oldu ama şöyle silahlar var. Bunlar daha çok avlanmak için ya da işte güvenlik için kullanılıyormuş. This is AK-47, Russian. Normally we call it a Kalashnikov. AKM. AKM. So this is AKM. This is AK-47, the actual Russian AK-47. Yeah. This is the original one. Oh, it's so heavy. Yeah, it's I didn't expect. This is my first time with gun. But yeah, I don't like. Pakistan'da nüfusun çoğunluğu Müslüman olsa da Pakistan'da Hindular, Sihler, Hristiyan ve Budistler de yaşıyor. Örneğin bu eski yerleşim merkezinde küçücük bir Hindu tapınağı gördük. This is the Hindu temple. Hindu temple. Which one? This one? So small. It's an active Hindu temple. Açıkçası içeri girmek istedim ama belki ziyaretçiye kapalıdır diye düşündüm. Sonra bizi gören insanlar nazikçe içeri davet ettiler ve bu eski Hindu tapınağını gezdik. Sonra yolda yürürken sokak kenarında fal bakan, hatta sokak dişçisi olan insanları gördüm. Pakistan'ın sokak doktorları meşhurmuş ama bu konuyu ayrı bir videoda anlatacağım. This is the guy who take a fall, like tell your fortune with the help of this parrot. So see the parrot, with the help of parrot, we take out the fortune. Ertesi gün Ahmet köyüne gitmesi gerektiğini ve istersem benim de ona eşlik edebileceğimi söyledi. Açıkçası buranın köy hayatını görmek için muhteşem bir fırsattı ve bu şansı kaçırmadım. Birlikte 2 saatlik bir yolculuk yaptık. Evet, şimdi Ahmet'in köyüne vardık. Çok güzel bir köy. Yollar o kadar güzeldi ki gerçekten bayıldım. Hello. Hello, Jamor. Welcome to Khajula. Khajula. Yeah, This is the name of my village, Khajula. My great-grandfather, he built this house. It's more than 100 years. My grandfather told me that he was a child, he used to play here. So at that time, people used to build the houses with the stones. So let's go to the backside first. So this all, if you see this painting, that time my great-grandfather, he did this all like paints and all. This is all original. This all is handmade. Mostly the old houses you will find here in Pakistan, they all have the high roofs. They make their houses cold. In the winter, it's hot, and in the summer, it's cold. So that is one of the reason. Akşam Ahmet'in bir akrabası geldi ve bana henna yani Hint kınası yaptı. Hennalar eskiden Pakistan'da düğünlerde ve özel günlerde yapılıyormuş ama günümüzde özel güne gerek kalmadan da kadınlar istedikleri zaman yapıyormuş.
Ertesi gün biraz köyü gezdik. Hem offroad yaptık hem de trekking yaptık. Gerçekten gördüğüm manzaralar muhteşemdi. Açıkçası ilk günlerim Pakistan'da hiç beklenmedik geçmişti. Bu ülkeye gelirken gerçekten çok korkuyordum. Ama ilk bir haftadaki izlenimlerim çok olumlu oldu. Yani elbette yürürken insanların bakışlarına maruz kaldım. Ama kendimi hiç tedirgin hissetmedim. Çünkü bunun nedeni hem beyaz olmamdan hem de ülkenin çok turistik olmamasından dolayı benim ilgi çekmemdi. Aynı şeyi Sri Lanka'da da yaşadım, Hindistan'da da. Onun dışında insanlar yabancı olduğumu ve özellikle tek kadın gezdiğimi görünce hep yardımcı olmaya çalıştılar. Geleli bir hafta oldu ve şimdiden çok güzel anılar biriktirdim. Hatta şu an kuzeyde çok tatlı bir aileyle kalıyorum. Bana evlerini açtılar, benimle yemeklerini paylaştılar ve açıkçası bunları yaşarken şunu düşündüm. Ülkemizdeki Pakistanlı göçmen algısından dolayı acaba bu ülkedeki tüm insanları mı yargılıyoruz? Acaba biraz ön yargılı mı yaklaşıyoruz? Tek kadın olarak gezerken bu ülkedeki ilk izlenimlerim şu oldu. Pakistan'da her ülke kadar tehlikeli. Daha fazlası değil. Sanki medyada biraz abartılıyor ve sadece kötü haberler paylaşılıyor. Videonun ilk başında da dediğim gibi ne gereksiz Pakistan güzellemesi yapacağım ne de bu ülkeyi gereksiz yere yereceğim. Pakistan'daki amacım bu ülkeyi tek kadın olarak gezerken yaşadıklarımı olduğu gibi sizlerle paylaşmak. Evet, şimdi eve geldik. Ben de hızlıca hazırlanıyorum. Çünkü birazdan kuzeye doğru yola koyulacağım. Şimdi ben şöyle düşündüm. Kuzeyde sezon Ekim'de bitiyor. O yüzden sezon bitmeden öncelikle kuzeyi gezeyim. Sonrasında da İslamabad'a geri döneceğim. İslamabad'ı, Lahore'u, Karachi'yi doyasıya gezeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok ilk adımlarımı ve ilk duygularımı paylaştığım video oldu. Daha sonraki videolarda daha çok Pakistan kültürüne dair şeyler paylaşacağım. Buraya kadar izlediyseniz de ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz destekleriniz benim için çok değerli. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dilerseniz beni süper teşekkürle de destekleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda Pakistan'ın dağlarında görüşmek üzere diyelim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Before summer has gone away, swim